Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok kolay, çok pratik bir bebek battaniyesi modeli anlatacağım. İlk modeliniz olabilir arkadaşlar. İlk defa yapabilirsiniz. 12 yaşında, 10 yaşında kızlarımız varsa eline verebilirsiniz. Kolaylıkla yapabilirler. Böyle kolay olsun istedi bazı takipçilerim, o yüzden yapacağım. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz, yatak örtüsü yapabilirsiniz. Böyle TV izlerken üzerinizi örtmek için dizi örtüsü de yapabilirsiniz. Annelerinize, sevdiklerinize örebilirsiniz. Dediğim gibi çok kolay, çok pratik. Evet, sadece trabzandan oluşacak. Modelim iki renkten oluşuyor. Tek renkte yapılabilir. Dilerseniz beyaz sabit tutup, beyaz rengi sabit tutup diğer renkleri böyle elinizde kalan atık iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir battaniye de yapabilirsiniz. Evet, bu ipim kalın arkadaşlar. 240 metre gri ve beyaz ile öreceğim sizinle birlikte. Bir de ince ip deneyeceğim arkadaşlar. Krem ve pembe ile deneyeceğim. Size fikir olsun diye göstereceğim. Tığ olarak 2 numara ya da 2,5 numara tığ kullanabilirsiniz. Elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Ben 2 numara 1,75 milimetrelik tığla öreceğim. Hazırsanız hemen şöyle iplerimi alayım kenara. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne öreceksiniz arkadaşlar? O boyutta zincir çekin. Zincirimiz hafif geniş olsun ki kasmasın sonradan üzerine ördükçe. Böyle bu şekilde biraz genişçe zincir çekiyorum. Çok da geniş olmasın. Evet, şöyle sayı vermedim ama birazdan sayıp size söyleyeceğim. Evet, 20 tane zincir yeterli diye düşünüyorum. Tek sıradan oluşuyor arkadaşlar. Modelimiz tek sıradan oluşuyor. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden bir zincir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Hiç zincir çekmeden bir zincir atlıyorum, ikinciye trabzan. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Modelimizde zincir yok, sadece dönüşlerde bir üst sıraya geçişte çekeceğiz. Tığıma doladım, bir zincir atlıyorum, ikincisine trabzan, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet, sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, yeterli diye düşünüyorum. 3, 6, 7 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum, ikinciye batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Diğer rengime geçeceğim, o yüzden bakın tığımın üzerine bırakıyorum, ikinciyi çekmeden gri ipimi alıyorum. Gri ipimi aldığım bu 3 ilmeğin bir de beline, üzerine doladım, gördüğünüz gibi 2 ilmeği içinden geçiyorum. Zincirle sıkladım. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Evet, bir üst sıraya geçişi bu şekilde yaptım. Birazdan daha detaylı göstereceğim. Evet, tığımı doladım. Hemen karşında 2 tane trabzan var. Gördüğünüz gibi ikisinin ortasındaki boşluğa girerek bir trabzan yaptım. Doladım. Hiç zincir çekmeden aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Tığıma doladım. Sıradaki iki trabzanı bakın. İki trabzanın ortasındaki boşluğa. Buraya girmiyoruz arkadaşlar. İki trabzan yan yana yapmıştık. Pardon, dip dibe yapmıştık. İkisinin ortasına girerek trabzan, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki bakın, iki tane battım trabzan var karşımda. Buraya batmıyorum.
Bu iki trabzanın ortasındaki boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Doladım. Sıradaki 2 trabzanın ortasına batarak 1 trabzan. Aynı yere 1 trabzan daha yapıyorum. 2 trabzanların arasına batarak yapıyoruz. Doladım. Sıradaki 2 trabzan arasına 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Şöyle biraz hızlı yapayım, eminim anladınız. Evet, sıranın sonuna geldim. Tığıma doladım. Köşede zincirim var. Onun üzerine bir trabzan yapıp bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişletip bırakıyorum. Evet, bu şekilde sadece tek sıradan oluşuyor. Sadece bir üst sıraya geçişte sorun yaşayabilirsiniz. Onun için detaylı göstereceğim. Evet, beyaz ipim burada. Şöyle buradaki zincirin tepesine batıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Yine 2 trabzanın arasına V şeklinde duruyor. Gördüğünüz gibi trabzanlarım arasındaki boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki 2 trabzan arasındaki boşluğa 2 trabzan. 1 ve 2. Doladım. Sıradaki 2 trabzan arasındaki boşluğa 2 trabzan. 1 ve 2. Evet, bir alttaki gibi arkadaşlar aynı şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonuna gelelim. Bir sıraya geçişi tekrar göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle tığıma doladım arkadaşlar. Beyaz ipimle tığıma doladım. Bu şekilde bırakıyorum beyaz ipimi. Alttan gri ipimi alıyorum. Bir zincir çekmiştim, onu söktüm. Sonrasında bakın 2 ilmeği de söküyorum bu şekilde. Hatta tığımı arkaya almam lazım, şöyle ilmeğimi. Beyaz ipimi arkaya aldım. Buraya giriyorum arkadaşlar. Sonra gri ipimi tığımın üzerine attım. Bu şekilde yapınca daha güzel duruyor. O yüzden böyle gösteriyorum. Bildiğiniz gibi de yapabilirsiniz. Evet. Beyaz ipimle bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Ve dolayıp 2 çektim. Doladım. 2 çek. Burada 2 çekmiyorum arkadaşlar. Yine doluyorum. Burada gri ipimi alıyorum. Beyaz ipimi bıraktım. Gri ipimi aldım. Dolayıp bu 3 ilmeğin içinden geçtim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Şöyle. Evet, bakın. Burada gri 2 tane ilmeğim var. Üzerine atıyorum. Burada da şöyle dolamam lazım. Çok özür dilerim. Böyle doladım. Bu 2 ilmeğin içine giriyorum. Gri ipimle doladım. Dolayıp bu 3 ilmeğin doladığımla birlikte 3 ilmeğin içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Ve doladım. Burada gri ipimi alıp içinden geçiyorum. Ve 1 2 3 zincir çekiyorum. Dediğim gibi bu şekilde üst sıraya geçerseniz daha güzel duruyor. Yine de siz bilirsiniz. Fikir benden, yapması sizden. Evet, tığıma doladım. Yine 2 trabzan arasındaki boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Dediğim gibi modelim tek sıradan oluşuyor. Böyle her 2 trabzan arasına trabzan yapıyoruz. Zincir yok. Sadece bir üst sıraya geçişlerde zincir çekiyoruz. Evet, bu sırayı da tamamlayalım. Bir üst sıraya geçişte iki şekilde oluşuyor. Birini biraz önce yaptığımız gibi, şimdi bir tanesini de birazdan göstereceğim. Buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle son V'mi yaptıktan sonra buradaki zincirin tepesine trabzan yapıyorum. Şöyle. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi bıraktım. Beyaz ipim sağ tarafta, o yüzden sağ taraftan başlayacağım. Beyaz ipimi aldım. Buradaki zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, zincir çekiyorum. 1 2 3 doladım. Yine 2 trabzan arasındaki boşluğa 2 trabzan.
Evet, modelimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Evet, böyle. Bu sırayı da tamamlayayım. Ben size kenar göstereceğim birazdan. Evet, sırayı tamamladım. Kenar olarak ne yapabilirsiniz? Yine de fikir olarak söylüyorum. Belki sizin daha güzel yaptığınız bir model vardır. Şöyle bir zincir çektim. Buradaki trabzan boşluğuna başına dolamadan batıyorum. Bir iki zincir çektim. Tığıma doladım. Buraya bir trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Ve şöyle sıradaki boşluğa giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. Burada gri ipimi alıyorum. Gri ipimle çekeceğim. Yani gri ipime geçiyorum. Şöyle. Bir, iki zincir doladım. Buraya batarak 2 trabzan. 3 trabzan da yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre. 2 trabzan yaptım. Şöyle sıradaki şöyle boşluğa batıyorum. İlmeği aldım. Şöyle doladım. Beyaz ipimi aldım. İçinden geçiyorum. Bir iki zincir. Buraya bakın gri ipimi araya saklıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde gidebilirsiniz. Şöyle sıradakine yine aynı şekilde renk geçişi yaparsınız. Böyle ya da arkadaşlar şunu da söyleyebilirim. Tamamen etrafını trabzan yapıp 2 sıra trabzan yapıp sonrasında bir mesela aynı renkleri kullandınız. Bir beyaz, bir gri, bir beyaz, bir gri, o şekilde de gidebilirsiniz. Evet, modelimiz bu. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Harika. Ben çok beğendim. Böyle sade bir model. Evet, dediğim gibi desen de yapabilirsiniz. Mesela burayı gri yaptınız. Burayı beyaz, burasını beyaz. Şöyle sonraki iki beyaz, mesela o şekilde desen de yapabilirsiniz. Renk renk de yapabilirsiniz. Size kalmış. Kalın iple, kalın tığla yaparsanız daha güzel olurmuş. Ben kalını daha çok beğendim. Bakın burada daha güzel oldu. Bir de ince iple denedim. Şöyle pembe ve kremle. Bakın bu da ayrı güzel oldu. Şöyle yere serince daha güzel duracak sanki. Şöyle. Evet, böyle dediğim gibi kalın iple de bu şekilde durdu. Gri ve beyaz daha güzel oldu. Evet, böyle dediğim gibi ince, iki taraflı kullanılabilir harika bir model. Bebek örgülerine de uyarlayabilirsiniz. Yelek örebilirsiniz. Hırka örebilirsiniz. Harika olur arkadaşlar. Kendi kıyafetlerinize de yan tarafta güzel duruyor. Güzel çıkıyor. O yüzden kenar olarak da bu şekilde yapabilirsiniz bebek kıyafetlerinde. Dediğim gibi fikir benden, yapması sizden. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hiç değilse bir çiçek, bir kalp bırakabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. Böyle, eğer ki şimdi değil de daha sonra örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.